Merhaba arkadaşlar. Bugün zıpkınla balık avlamayıp Saros Körfezi'nde karşılaştığım bazı balık türlerine ahtapot, mürekkep balığı ve anemonları yakından inceleyip tanımaya çalışacağız. Güzel oldukları kadar ilginç görünen canlılar arasında ilk olarak uçan kırlangıç balığı çıkıyor karşımıza. Zemin ile o kadar uyumlu ki hareket etmediği sürece fark etmeye çok güç. Tehlike anında devasa göğüs yüzgeçlerini aniden açarak kendini 2 kat büyük gösterdiğine ve sizlerin de daha iyi duyabilmeniz için yükselterek açtığım sesleri çıkartmakta olduğuna şahit oluyorum. Hakkında biraz araştırma yaptığımda ise iskorpitgiller takımında yer aldığı, dünyada tuzlu, sıcak ve ılıman denizlerde yaşadığını ve Türkiye'de ise Marmara Denizi, Akdeniz ve Ege sularında görüldüğünü yazsa da benim ağırlıklı olarak Marmara'da dalış yapmama rağmen sadece Saros Körfezi'nde rastladığım bir tür. Bir diğer ilginç canlımıza geçiyoruz. Tüp anemonu. Omurgasız deniz hayvanları grubundandır. Deniz anemonlarına çok benzerler ancak onlara doğrudan akraba değillerdir. Tek başlarına ve yumuşak tortuların içine gömülü olarak yaşarlar. Tehlike anında kendi salgıladığı mukustan oluşturdukları tüplerin içine hızla çekilebilirler. Tüp deniz anemonlarının birbirinden farklı iki büyüklükteki halkadan oluşan bir dokunaç tacı vardır. Dış halka dışarı doğru uzanan büyük dokunaçlardan oluşur. Bu dokunaçlar sivri uçludur ve çoğunlukla besin yakalama ve savunmada kullanılır. Daha küçük iç dokunaçlar büyük yanal dokunaçlardan daha dik tutulur. Besin manipülasyonu ve yutma için kullanılır. Tüp deniz anemonlarının dokunaçları zehirlidir ve bu da kendilerini yırtıcılardan korumalarına olanak tanır. Kameramı alıp bir sonraki anemon türü olan Akdeniz anemonunu tanımak için yanına gidiyoruz. Namı değer sulcata anemonu ya da yılan kilitli deniz anemonu. Yeşilimsi dokunaçlarıyla ayırt edilir. Yeşil renk, dokunaçlarının dokularında büyüyen fotosentetik alglerden kaynaklanır. Alglerin klorofili olmasaydı anemon gri veya açık kahverengi görünürdü. Bazen dokunaç uçları mor renktedir. Dokunaçlar ağdı çevreleyerek deniz suyunu tarayıp planktonik ve bentik kabukluları arar. Açlık dönemlerinde deniz anemonları daha iyi beslenme alanları aramak için yeni yerlere hareket etmek üzere taban dişlerini serbest bırakırlar. Dokunaçlar kinidosist adı verilen zehirli iğne hücreleriyle kaplıdır. Saldırgan ve yakıcı tentaküllere sahip bir türdür. İnsan eline yapışkandır. Ancak daha ince insan derisinde güçlü bir acı ve kızarıklık oluşturabilir. Bu türle yaşadığım kendi deneyimi sizlere aktarmak istiyorum. Tutunduğum kayada anemon olduğunu sonradan fark etmiştim. El gibi kalın deride herhangi bir sıkıntı yapmıyor ve yaklaşık 1 saat sonra unutup şnorkelimi düzelttiğimde elimdeki görünmeyen tentakül parçacıkları ince deri olan dudağıma temas ettiğinde sürekli iğne batıyormuş hissi yaşamıştım ve dudağım şişmişti. Ve bu yaklaşık 2 gün sürdü. Ekosistem için son derece faydalı bir tür olan deniz hıyarı. Gözleri ve beyni olmayan bu garip hayvanlar denizlerin filtresi gibi çalışırlar.
Bir deniz hıyarı yılda 150 ton kumu filtre ederek temizleyebilmektedir. Ekosistem için önemli olan deniz hıyarı bir nevi denizlerin akciğeri gibi çalışır. Düz bir kaya üstünde duran sübye, diğer adıyla mürekkep balığı. Mürekkep balıkları kalamar ve ahtapotlarla akrabadır ve kafadan bacaklar olarak bilinen bir yumuşakça grubuna aittir. Vücudunun etrafında uzanan bir yüzgeçleri, vantudu 8 kolları ve ağızların etrafında 2 dokunaçları vardır. Yanlarından bir av geçtiği zaman uzun 2 dokunacını ileri fırlatarak vantudu uçlarıyla avını yakalar, diğer kollarıyla da ağızlarına götürürler. Ağızlarında papağan gagasına benzeyen güçlü öğütücüleriyle bir yengeç kabuğunu veya bir balık kafasını rahatça öğütürler. Mürekkep balıkları renk değiştirme yetenekleri nedeniyle deniz bukalemonları olarak adlandırılır. Tamamen renk körü olmalarına rağmen bunu yapabilirler. Hatta tamamen karanlıkta bile çevrelerine uyum sağlayacak şekilde renk değiştirebilirler. Mürekkep balıkları küçük yumuşakçalar, yengeçler, karidesler, balıklar, ahtapotlar, solucanlar ve diğer küçük mürekkep balıkları ile beslenirler. Avcıları arasında yunuslar, daha büyük balıklar, bunlara köpek balıkları da dahil, foklar, deniz kuşları ve diğer mürekkep balıkları bulunur. Mürekkep balığı saldırıya uğradığı zaman mürekkep kesesinden koyu renkli bir sıvı püskürtür. Bu sayede bir sis perdesi oluştururlar. Saldırgan bu durumda hiçbir şey göremezken mürekkep balığı da bu kargaşada hızla oradan uzaklaşır. Bir mürekkep balığının ortalama yaşam süresi yaklaşık 1-2 yıl arasıdır. Sırt derilerinin altında küçük boynuzlu bir kabuk bulunur. Gözenekli olan bu kabuğun içi hava ile doludur. Özgül ağırlığı sudan azdır. Bunun sayesinde suda alçalıp yükselirler. Ayrıca vücuda destek ve hafiflik sağlar. Kaslar içinde önemli bir bağlanma alanıdır. Plajlarda mürekkep balığı kemiği olarak adlandırılan tebeşirse iç kabuğu görmüş olabilirsiniz. Bunlar genellikle muhabbet kuşu kafeslerinde kuş için kalsiyum açısından zengin bir besin takviyesi olarak kullanılır. Bıyıklarıyla denizin dibini eşeleyerek ve meydana çıkardığı kabuklu deniz ürünlerini yiyerek beslenen tekir balığı. 3 metreden 100 metre derinliğe kadar yaşayabilmektedir. Kum, çamur ve taşlıklarda yaşayan tekir balığı bıyıklı olması nedeniyle bu adı almıştır.
Anemonun zehirli tentikülleri içinde yırtıcılardan saklanan minik karidesler. Denizin akıntısıyla adeta dans ederek harika bir görsel şölen sunan bu canlı bir halkalı solucan türü. Yelpaze solucanı veya yaygın adıyla tüp kurdu. Denizlerde yaşayan ve baş kısmında yelpazeye benzeyen tüylü dokunaçlara sahip bu canlı, salgıladıkları mukus ile yaptıkları, kum ve kabuk parçalarıyla sağlamlaştırdıkları parşömen benzeri tüplerin içinde yaşarlar. Bu tüpler genellikle kaya oyuklarına veya kumlara gömülüdür. Başlarındaki renkli yelpaze şeklindeki yapılar hem beslenme hem de solunum için kullanılır. Bu tüylü dokunaçlar sudaki planktonları ve organik parçacıkları filtrelemek için kullanılır. En ufak bir ışık değişiminde, tehlike anında veya yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edildikleri zaman yelpaze kısımlarını hızla tüp evlerinin derinliklerine çeker ve böylece kendilerini muhafaza ederler. Yelpaze solucanları sudan plankton ve organik maddeyi filtreleyerek suyun berraklığına ve kalitesine katkıda bulunarak deniz ekosistemlerinde hayati bir rol oynarlar. Ayrıca balıklar ve omurgasızlar da dahil olmak üzere çeşitli yırtıcılar için besin kaynağı görevi görürler. Aşağıda kayaların arasında bir ahtapot görüyor ve yanına iniyorum. Ahtapotlar kafadan bacaklar sınıfına ait olup tüm omurgasız canlılar içerisinde en zeki ve davranışları en farklı olan gruptur. Ahtapot kelimesi Latince'de octo, 8 anlamındadır. Yani Latince kökenli, İngilizce'de ise octopus olan bu kelime 8 ayaklı anlamındadır. İskelet sistemleri dar alanlara girip çıkmaya uygun olduğu için avcılardan bu şekilde kaçabilir ya da saklanabilirler. Kromatofor hücreleri sayesinde derilerinin şekillerini ve renklerini değiştirerek bulundukları çevreye uyum sağlarlar. Bu özellik onları çoğu zaman av olmaktan kurtarır. Alınabilecek gibi ise hiçbir zaman atış yapmadan alıp ufaksa geri bırakıyorum. Kendini top gibi yapıp kafasını kollarıyla kapatarak deve kuşu gibi saklanıyor. Ahtapotlarda mavi kan bulunur. Derin denizlerde hayatta kalabilmek için kanlarına oksijen taşıyan solunum pigmenti olarak hemosiyanin bulunur. Hemosiyanin yapısında bakır içerir ve oksijenle birleştiğinde mavi renkte görünür. Bu sistem asitlik bazlık değişimlere karşı çok hassastır. Eğer ortam asidik olursa ahtapotlar yeterince oksijen alamaz. Bu nedenle iklim değişikliklerine bağlı olarak deniz ve okyanusların yavaş yavaş asidik hale gelmesiyle buradaki canlılara ne olacağı belirsizliğini koruyor. Bu canlımız da çok küçük olduğu için aldığım gibi geri bırakıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Dilimin döndüğünce karşılaştığım bu birbirinden güzel canlıları sizlere anlatmaya çalıştım. Videomu faydalı bulup beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Dalış Dünyası'nı izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.